Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun süre bayatlamayan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Kabımın içerisine iyice yumuşamış olan tereyağını aldım. Tereyağı yerine margarin kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını döküyorum. 2 tane yumurta sarısı, beyazını ise üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı toz şeker. Şöyle kıyırlık vermesi için 1 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm fark etmez, elinizin altında hangisi varsa lütfen onu kullanın. Şimdi elimle hepsini güzelce şöyle bir harmanlıyorum. Elimde 3,5 su bardağı unumuz var. Yalnız unun hepsini birden dökmüyorum. Bir kısmını döktüm. Şöyle ortasını biraz açıp 1 tatlı kaşığı tuzu üzerine bırakıyorum. 1 paket kabartma tozu. Ve harmanlıyorum güzelce. Yalnız unu lütfen kontrollü bir şekilde dökelim. Yumurtanızın küçüklük, büyüklüğüne, ununuzun kalitesine göre az da olsa değişiklik gösterebilir. Bu nedenle size önerim 3 su bardağından sonrasını kontrollü dökün. Ben ilk etapta 3,5 su bardağı un kullandım. Sonra baktım ki hamurun kıvamı böyle tam istemiş olduğum gibi değil. Bu nedenle 2 yemek kaşığı daha ilave ettim. Yani aslında toplamda 4 su bardağı un kullanmış oldum. Hamuru toparladıktan sonra üzerine ince kıymış olduğum dereotunu bırakıyorum. Toplamda 1 demet dereotu kullandım. Ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Yalnız kullanmış olduğunuz dereotunu yıkadıktan sonra muhakkak kurulayın. Eğer kurulamazsanız, yani böyle hafif nemli bir şekilde attığınız zaman hamurun içerisine biraz daha un isteyecektir. Onu da belirteyim. Evet, bakın hamura güzelce dereotunu yedirdim. Hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Streç filmle üzerini kapatıyorum. Bir yarım saat kadar buzdolabında bırakacağım. Ne kadar dinlenirse her zaman belirtiyorum, o kadar lezzetli oluyor. Kıyırlığı daha güzel olmuş oluyor. Ama eğer vaktiniz yoksa hiç dinlendirmeden de elbette ki kurabiyenizi hazırlayabilirsiniz. Evet, hamurum güzelce dinlendi. Yarım saat demiştim ama bazı sağlık nedenlerinden dolayı bir gece buzdolabında beklemek zorunda kaldı. Ama ona rağmen bakın hamurum gayet güzel. Hiçbir şekilde bir problem yok. Siz de hani akşamdan veya işte bir gün öncesinden hazırlarsanız buzdolabında bekleyebilir mi derseniz, evet bekliyor arkadaşlar. Denedim. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Şimdi hamurum kırılgan bir yapıya sahip olduğu için direkt onu açmaya kalkamazsınız. Şekil vermeye kalkamazsınız. Bu nedenle muhakkak öncelikle avuçlarınızın arasında hamuru bir sıkılaştırmanız gerekiyor. Daha sonra ben yağlı kağıdın arasına aldım hamurdan bir parçayı ve merdane ile açmaya geçiyorum. Ben kare ve bir de çiçek şekli vereceğim. Elinizde farklı tabii ki kurabiye kalıpları varsa onları da kullanabilirsiniz. Ya da hiç kurabiye kalıbı kullanmadan direkt yuvarlayarak da şeklini verebilirsiniz. Oldukça ince açtım. İsterseniz biraz daha kalın açabilirsiniz. Yağlı kağıdın arasında eğer açmazsanız merdaneyi hani ileri geri götürmek yerine tek yöne doğru arkadaşlar merdaneyi kullanın. O zaman üst yüzeyi pürüzsüz olmuş olacaktır. Kurabiyelerimi bir bıçak yardımıyla kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Şimdi kalan hamurları toparlayıp tekrardan yağlı kağıdın arasında açtım. Bu sefer rulet kullanıyorum ama kenarı bu şekilde tırtıklı olan bir ruletle şekillendiriyorum. Bu sefer kare şeklini vereceğim. Eğer elinizde mantı merdanesi varsa şekillendirme işlemi onunla da yapabilirsiniz. Hem hepsi aynı boyda, daha küçük ve tabii ki daha pratik olmuş olacaktır. Geri kalan tüm hamurlara istemiş olduğunuz şekilleri verebilirsiniz. Ben 2 şekil kullandım. Hamurdan az bir şey de artmıştı. Onu da yuvarlayarak tepsime bıraktım. Evet, 2 tepsi kurabiyem de hazır. Şimdi ayırmış olduğum yumurta beyazı vardı. Bolca kurabiyelerin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. Tuzlu kurabiyelere susam olsun, çörek otu olsun çok yakışıyor. Ben burada kavrulmuş susam kullandım. Onu da böyle bolca üzerine bırakıyorum. Tadı daha lezzetli oluyor kavrulmuş susamın. Elinizde yoksa normal susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Ve artık fırına verebilirim. Önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Fırından fırına pişme süresi değişebilir ama yaklaşık olarak yarım saat kadar sürüyor.
Kurabiyelerinizi fırına verdikten sonra muhakkak çayınızı da demleyin arkadaşlar. Efsane böyle kokusu arıyor tüm evi. Evet, hepsi bakın pişti. Ben o kadar ince açmama rağmen gayet güzel kabardı. Toplam 60 tane vermiş olduğum bu ölçülerden kurabiyemiz oldu. Dediğim gibi ben mesela keserken biraz daha büyük olacak şekilde kestim. Eğer daha küçük keserseniz sayı olarak daha fazla çıkacaktır. Kurabiyeleriniz tamamen soğuduktan sonra böyle hava almayan bir kabın içerisinde uzun süre saklayabilirsiniz. Ya da isterseniz buzluğa da atabilirsiniz. Çıkardıktan sonra lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor arkadaşlar. Biz bu güzelliği çok sevdik. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Olumlu veya olumsuz dönüşlerinizi yazarsanız sizden sonra videoya bakacak olanlar için de faydalı olur diye düşünüyorum. Resimleyebilirseniz Instagram hesabım üzerinden paylaşabilirsiniz. Kıyır kıyır efsane bir kurabiye oldu. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.